Lü denizin batı kıyısında, çölün ortasında yükselen dik bir kaya kütlesi var, Masada. Yaklaşık 2000 yıl önce bu dorun tepesinde 960 kişi kuşatma altındaydı ve önlerinde sadece iki seçenek vardı: Roma'ya teslim olmak ya da ölmek. Tarihin en sarsıcı topluluk kararlarından birinin hikayesi. Masada, Kral Herodes tarafından M.Ö. 1. yüzyılda bir sığınaksaray olarak inşa edilmişti. Kayanın tepesinde su sarnıçları, ambarlar ve gösterişli saraylar vardı. Burası dış dünyadan tamamen kopuk, doğal olarak korunaklı bir kaleydi. Milattan sonra 66 yılında Yahudiler, Roma egemenliğine karşı büyük bir isyan başlattı. Sicariler adı verilen radikal bir direniş grubu, isyanın ilk yılında Masada'yı ele geçirerek burayı bir üs haline getirdi. Milattan sonra 70 yılında Roma orduları Kudüs'ü kuşatıp şehri ve kutsal tapınağı yerle bir etti. İsyanın kalbi susturulmuştu ama çölün derinliklerinde, Masada hala direniyordu. Kudüs'ün düşüşünden kaçan yüzlerce mülteci Masada'ya sığındı. Eleazar ben Yair liderliğindeki bu topluluk, kadın ve çocuklarla birlikte yaklaşık 960 kişiye ulaştı, kalede son bağımsız Yahudi direniş noktasını oluşturdular. Bu direnişi görmezden gelemezdi. Yeni vali Lucius Flavius Silva, ex-Fretensis Lejyonu'nun başında, milattan sonra 73 yılında binlerce askerle Masada'ya doğru yürüdü. Romalılar, kaleyi tamamen izole etmek için 8 askeri kamp kurdu ve etrafını uzun bir kuşatma duvarıyla çevirdi. Masada'daki hiç kimse artık ne kaçabilir ne de yardım alabilirdi. Kalenin batı yamacı diğerlerine göre daha alçaktı. Silva, burada dev bir rampa inşa etmeye karar verdi, binlerce Yahudi esir, toprak ve taşları taşıyarak bu devasa yapıyı ay be ay yükseltti. Aylar süren emeğin ardından rampa surlara dayandı. Romalılar dev bir kuşatma kulesi ve koçbaşı getirerek Masada'nın taş duvarını dövmeye başladı. Taş sur nihayet çöktü. Fakat kale savunucuları, arkasına ikinci bir duvar örmüşlerdi, bu kez ahşap kirişler ve toprakla güçlendirilmiş esnek bir yapıydı. Romalılar bu ahşap duvarı ateşe verdi. Alevler önce Roma birliklerine doğru savruldu, ama rüzgar aniden yön değiştirdi ve duvar hızla küle döndü. Gece yaklaşıyordu. Silva, son saldırıyı sabaha bırakmaya karar verdi, kesin zafer artık sadece bir gün uzaktaydı. Ama surların ardında, çok daha karanlık bir karar alınıyordu. Tarihçi Josephus'a göre lider Eleazar ben Yair, kalenin son sakinlerini bir araya topladı. Onlara, sabah geldiğinde Roma'nın eline düşmenin ne anlama geleceğini anlattı: kölelik, aşağılanma ve onurun yok oluşu. Uzun bir sessizlikten sonra topluluk kararını verdi, Roma'ya teslim olmak yerine özgür ölmeyi seçtiler. Herkes ailesiyle vedalaşmaya başladı. Josephus'un aktardığına göre kura ile 10 kişi seçildi. Bu 10 kişinin görevi, diğer herkesin hayatına son vermekti, ardından kendi aralarında son bir kura daha çekilecekti. O gece, kale sessizce ölümle doldu. Josephus'un anlatımına göre son kalan kişi, sarayı ateşe verdikten sonra kendi hayatına son verdi. Sabah, Masada'da tek bir çığlık bile duyulmamıştı. Sabah olduğunda Romalılar zafer çığlıklarıyla rampadan tırmandı. Ama karşılarında bekleyen kalabalık bir direniş değil, ürkütücü bir sessizlikti, yanan yapılar ve boş sokaklar. Bir su sarnıcında saklanan 2 kadın ve 5 çocuk hayatta kalmıştı. Yaşananları Romalılara anlatan da onlar oldu, tarih bu geceyi ancak onların tanıklığıyla öğrenebildi. Bu hikaye, günümüze yalnızca tarihçi Flavius Josephus'un yazdıklarıyla ulaştı, bu yüzden bazı tarihçiler ayrıntıların abartılmış olabileceğini düşünüyor. Yine de arkeolojik kalıntılar, kuşatmanın gerçekliğini doğruluyor. Bugün Masada, İsrail'de bağımsızlık ve direncin sembolü olarak anılıyor, Masada bir daha düşmeyecek, sözü hala tekrarlanıyor. Peki siz? Olsaydınız, o gece hangi kararı verirdiniz, teslimiyet mi, yoksa özgürlük içinde ölüm mü?